Merhaba, bugün size özel hazırladığımız bu sohbete hoş geldiniz. Masamızda oldukça ilginç bir kaynak yığını var. 20. yüzyılın başlarından ortalarına kadar uzanan ve İngiliz belgelerinde Kürdistan adlı kitapta toplanmış İngiliz Dışişleri arşiv belgeleri bunlar. Bu belgelerin bize ne anlattığına yakından bakacağız şimdi. İngilizlerin o dönemdeki Kürdistan politikası nasıl şekillenmiş, hangi etkenler rol oynamış ve Kürtler açısından sonuçları ne olmuş? Şunu en baştan belirtelim, tüm konuşmamız tamamen bu belgelerde yer alan bilgiler ve yorumlar üzerine kurulu olacak. Yani kendi yorumlarımızdan çok belgelere odaklanacağız. Peki nereden başlayalım? Belki de en çarpıcı noktadan. Bu belgeler gösteriyor ki İngiltere'nin Birinci Dünya Savaşı sonrası hemen böyle çok net üzerinde dikkatle çalışılmış bir Kürdistan politikası yokmuş. Sanki politika daha çok olayların akışına göre, pragmatik kaygılarla, hatta biraz da mecburiyetten yani adım adım oluşmuş gibi. Evet, bu ilk bakışta biraz şaşırtıcı gelebilir. Hani sanılır ki büyük güçlerin her zaman net planları vardır. Kesinlikle. Ama belgeler İngilizlerin Kürdistan'la ilk ciddi temaslarının 1917 gibi yani görece geç bir tarihte başladığını ve savaş bittiğinde ortada kesin bir yol haritası olmadığını fısıldıyor sanki. İlk dönem yazışmaları bir tür belirsizlik, hatta ne yapacağını bilememe hali sergiliyor. Kesinlikle öyle. Politikanın nasıl oluştuğuna baktığımızda tek bir faktörden ziyade bir denklemler yumağı görüyoruz. Mesela Dışişleri Bakanlığı'nın yani FO'nun kendi içindeki farklı departmanların katıldığı bir konferans tutanağı var elimizde. Bu tutanak, Kürt elitlerinin ne istediği, Türk tarafının tavrı, İngiltere ile Fransa arasındaki o bildik rekabet, Ermeni-Kürt ilişkilerinin hassasiyeti ve hatta İngiliz bürokrasisi içindeki farklı görüşler gibi pek çok etkenin masada olduğunu gösteriyor. Yani Londra'da bile tek bir ses yokmuş aslında. Anlıyorum. Başlangıçta peki bazı fikirler ortaya atılmış tabii, değil mi? Mesela Musul'u da içine alan bağımsız bir Kürt emirliğinin İngiliz mandası altında kurulması gibi bir düşünce var. Bu Fransız diplomat M. Picot tarafından İngiliz meslektaşı Sir Mark Sykes'a iletilmiş bir öneri olarak bir belgede geçiyor. Ama Fransızlar buna hemen karşı çıkmış. Evet. Gerekçeleri neymiş peki? Belgelerde ne diyor? Belgelerde Fransızların bu fikrin kendi çıkarlarına ters düştüğünü düşündükleri belirtiliyor. Bir de geleneksel olarak himaye ettikleri Keldani ve Nasturi gibi Hristiyan gruplara zarar vereceğini düşünmüşler. Yani bölgesel nüfuz mücadelesi ve farklı azınlıklarla ilişkiler hemen devreye girmiş. Aynen öyle. Klasik Ortadoğu dengeleri diyelim. Bir yandan da İngilizler doğrudan büyük bir sorumluluk altına girmekten çekiniyor. Ama bölgenin tekrar tamamen Osmanlı ya da yeni şekillenen Türk kontrolüne girmesini de istemiyorlar. Tam bir ikilem hali. Tam olarak öyle. Belgelerdeki bir yorumdan anladığımız kadarıyla 1920 başlarında özellikle savaş sonrası bütçe kısıtlamaları ve askeri yorgunluk nedeniyle İngiltere, Süleymaniye dahil tüm Kürdistan'dan çekilip orada kendi kendine yetebilecek özerk Kürt birimlerini destekleme fikrini ciddi düşünmüş. Ama sonra bundan da vazgeçmişler. Kaynak derlemesinde 1920-1922 arasına ait belgelerin olmaması bu dönemdeki fikir değişikliklerinin tüm detaylarını görmemizi engellese de genel gidişat bu yönde. Yani mali ve askeri kaynaklar sınırlı, büyük taahhütlerden kaçınılıyor. Kesinlikle. Pragmatizm ön planda. İşte işlerin gerçekten ilginçleştiği nokta burası sanırım. 1923'e geldiğimizde belgelerde net bir politika değişikliği göze çarpıyor. Sanki İngiltere, bugünkü Türkiye sınırları içindeki Kürt topraklarını Ankara'ya bırakmaya ve o bağımsız ya da özerk Kürdistan fikrinden tamamen vazgeçmeye razı olmuş gibi. Evet. Güneydeki yani bugünkü Irak Kürdistan'ındaki Kürtleri ise onlara özel bir statü vermeden yeni kurulan Irak devletinin bir parçası yapmayı planlıyorlar. Özellikle 1923 tarihli bir iç yazışma bu durumu çok net ortaya koyuyor. Evet, o bahsettiğiniz 1923 tarihli rapor gerçekten kilit bir belge. Sahadaki İngiliz yetkililerden merkeze gönderilen bir öneri bu aslında. Diyor ki, özetle, Türkiye ile sınır görüşmelerini kolaylaştırmak için onlara Sevr Anlaşması'nda yer alan Kürtlere özerklik verme fikrinden yani değişen koşullar nedeniyle vazgeçildiğini bildirelim
Asıl amacın Musul vilayeti sınırına kadar olan tüm Kürt bölgelerini Mezopotamya'da yani Irak'ta birleştirmek olduğunu resmi olarak taahhüt edelim diyorlar. Bu 3 yıl sonra imzalanacak ve Musul'u İngiliz mandasındaki Irak'a bırakan 1926 Ankara Anlaşması'nın adeta habercisi gibi, değil mi? Aynen öyle. Bir nevi ön hazırlık gibi okunadır. O yöne doğru bir gidişatın işareti. Peki, bütün bunlar bize ne anlatıyor? Yani İngiliz politikasını şekillendiren ana motivasyon neydi? Belgelerden çıkan sonuç nedir? Valla belgelerden çıkan sonuç pek de romantik bir Kürt sevgisi ya da ideolojik bir bağlılık olmadığı yönünde. Öyle görünüyor. Daha çok Musul petrollerini güvence altına alma hedefi ve savaş sonrası İngiltere'nin içine düştüğü mali ve askeri kısıtlamalarla başa çıkma çabası ön planda. Pragmatizma ağır basıyor yani. Hatta bu pragmatizmi gösteren somut bir olay da var anladığım kadarıyla belgelerde. Zaho olayı. Evet, çok doğru. Mayıs 1919'da Zaho'nun kuzeyindeki Goayan bölgesinde bir İngiliz subayı öldürülüyor. Irak'taki İngiliz karargahı hemen Zaho'nun işgal edilmesini öneriyor. Fakat Mısır'daki daha üst komutanlık, elimizdeki imkanlar buna yetmez diyerek bu talebi reddediyor. Yani duygusal tepkiler yerine kaynakların yeterliliği ve stratejik öncelikler, Musul gibi, kararları belirliyor. Kesinlikle. Kürdistan'ın kaderi büyük ölçüde bu soğuk hesaplara bağlı kalmış gibi görünüyor maalesef. Şimdi madalyonun diğer yüzüne bakalım biraz da. Belgeler sadece İngilizleri değil, dönemin Osmanlı Türk ve Kürt elitlerinin bakış açılarını da yansıtıyor. Mesela Temmuz 1919'da İstanbul'da yapılan önemli bir toplantının tutanakları var. Buna göre o sıradaki İstanbul hükümeti, yani henüz Ankara hükümeti tam olarak güçlenmemişken, Kürt özerkliği fikrine başlangıçta oldukça sıcak bakmış. Öyle mi? Evet, o belge oldukça ilginç. Eski Şeyhülislamlardan ve kabine üyesi Haydarizade İbrahim Efendi, Seyyid Abdülkadir ve Emin Ali Bedirhan gibi önde gelen Kürt şahsiyetleriyle görüşüyor. Onlara Kürdistan'a Kürt bir vali atanacağı, memurların Kürt olacağı ve İstanbul hükümetinin özerk bir Kürdistan fikrine yakın durduğu mesajını veriyor. Bu durum kaynak kitabın yorum bölümünde de atıf yapılan Amasya protokolleri, 1921 Anayasası'ndaki bazı maddeler ve Mustafa Kemal'in o dönemdeki bazı konuşmalarıyla birlikte düşünüldüğünde Evet, Ankara'daki milli mücadele hareketinin de başlangıçta bir tür Kürt özerk yönetimine kapıyı açık bıraktığı izlenimini güçlendiriyor sanki. evet, yani o yönde ciddi işaretler var gibi duruyor bu belgelere bakınca. Başlangıçta en azından böyle bir ihtimal masadaymış gibi. Bu gerçekten önemli bir nokta. Peki sonra ne oldu da bu ilk yaklaşımlar değişti? Belgeler bu değişimin nedenine doğrudan ışık tutmasa da sonraki gelişmeler ve politikalar bu değişimin yaşandığını gösteriyor. Aynen. Bu da bizi Kürt elitinin pozisyonuna getiriyor. Onların tavrı hem İngilizler için, özellikle Irak ve Musul'da istikrar arayanlar için, hem de Mustafa Kemal için milli mücadelede Kürt desteğine ihtiyaç duyan kritikti. Kesinlikle. Çok kritik bir noktadaydılar. Belgeler her iki tarafında Kürtlere bir yandan ilgili yaklaştığını ama diğer yandan da şüpheyle baktığını gösteriyor. Herkes Kürtlerin desteğini kazanmaya ve karşı tarafa kaymalarını önlemeye çalışıyor. Ama tabii Kürtler de tek bir blok değil, Farklılıklar var. elbette. Özellikle bugünkü Irak sınırları içinde kalan Kürtler, örneğin Süleymaniye'deki Şeyh Mahmud Berzence gibi figürler, daha tutarlı bir şekilde İngilizlerle işbirliği yapma eğiliminde görünüyorlar. Belgeler, Şeyh Mahmud'un İngilizlerle inişli çıkışlı bir ilişkisi olsa da, Osmanlı'dan ayrılma ve Türkiye ile yeniden birleşmeme konusunda daha net olduğunu gösteriyor. Ama bugünkü Türkiye sınırları içinde kalan Kürtler için durum çok daha karmaşık, değil mi? Binbaşı Noel diye bir İngiliz subayının 1919 baharında bölgeye yaptığı bir keşif gezisinin günlüğü var elimizde. Evet, Noel'in raporları önemli. Bu günlükteki notlar ve kaynak metnin yorumu, özellikle 1915'teki Ermeni olaylarının belgelerde büyük felaket olarak da geçiyor, yarattığı travma ve korkuların önemli bir rol oynadığını ima ediyor. Evet, Noel'in notları bu hassas duruma işaret ediyor kesinlikle. Bazı Kürt aşiret liderlerinin veya elitlerinin 1915 olaylarına karışmış olmaktan veya olası bir missillemeden çekindikleri için milli mücadele saflarına katılmayı tek çıkış yolu olarak gördüklerini düşündürüyor.
Noel Mardin'e vardığında mesela birkaç hafta öncesine göre havanın değiştiğini not ediyor. Nasıl bir değişim? Hristiyanlara yapılanların intikamının Müslümanlardan alınacağı korkusunun yayıldığını ve bunun da bazı Kürtleri Ankara'ya yaklaştırdığını gözlemliyor. Anladım. Bu durum Kürtler arasında ciddi bölünmelere yol açmış gibi görünüyor. Kimisi İngiliz mandası altında bir gelecek ararken, kimisi Ankara ile ittifakı daha güvenli buluyor. Tam olarak bu. Çok parçalı bir yatı var. Bu arada belgeler dönemin Kürt örgütlenmeleri hakkında da epey detay veriyor. Mesela Kürdistan Teali Cemiyeti. Bu İstanbul merkezli önemli bir Kürt örgütü o dönemde. Aynen. Bir belgede cemiyetin yönetmeliği bile var. Lider kadrosunda kimler var? Seyit Abdülkadir, Bedirhan ailesi üyeleri gibi. Amacı ne? Yani genel olarak Kürtlerin haklarını ve çıkarlarını korumak, başlangıçta İngiliz mandası altında bağımsızlık veya özerklik hedefi gibi görünüyor. Yapısı nasıl? İşte İstanbul'da merkez, vilayetlerde şubeler. Bunlar anlatılıyor. Ama aynı zamanda örgüt içindeki çekişmelere de değiniliyor sanırım. Evet. Örneğin 1922 tarihli bir istihbarat raporu, cemiyetin başkanı Seyit Abdülkadir ile Bedirhanlar ve daha genç aydın kesim arasında ciddi bir anlaşmazlık yaşandığını ve hatta Abdülkadir'in cemiyetten ihraç edildiğini belirtiyor. Yani Kürt hareketi içinde de farklı vizyonlar ve liderlik mücadeleleri varmış. Bu da doğal tabii. Bir de Yüzbaşı Woolvy'nin milli aşiretine mensup Kürtler üzerine yazdığı 1919 tarihli rapor gibi çok ayrıntılı saha raporları var. Bu rapor, İbrahim Paşa'nın oğlu Mahmut Bey gibi figürler üzerinden hem güçlü bir Kürt milliyetçiliği ve Türk karşıtı duyarlılığı yansıtıyor. Evet, o kısım çok net. Mahmut Bey'in Türkler babamı, dedemi, kardeşlerimi öldürdü, bizi soydu şeklindeki sitemleri doğrudan aktarılıyor mesela. Hem de bir yandan İngilizlerin yardımına duyulan ihtiyacı ve beklentiyi gösteriyor. Ama aynı zamanda İngiliz niyetlerine karşı bir şüphe de var. Örneğin İngilizlerin Şammar gibi Arap aşiretlerini Kürtlere karşı silahlandırdığına dair bir söylentiden bahsediliyor raporda. İlginç. Rapor, gelecekte nasıl bir yönetim istediklerine dair tartışmaları da aktarıyor, aşiretlerin kendi iç işlerinde serbest olacağı ataerkil bir yapı tercihi, Suriye'deki Şerif Faysal'ın krallığına benzer bir Kürdistan prensliği fikri, hatta Abdülreza Bedirhan veya Mahmut Bey gibi potansiyel lider isimleri bile geçiyor. Yani geleceğe dair farklı senaryolar tartışılıyor ama tam bir belirsizlik hakim aslında. Tamam, şimdi zaman çizgisinde biraz daha ileri gidelim ve yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile Kürtler arasındaki ilişkilere odaklanalım. Belgeler özellikle Türkiye'deki resmi tarih anlatısında sıkça karşılaştığımız bir iddiaya meydan okuyor gibi duruyor. Yani 1925'teki Şeyh Said isyanının Cumhuriyet'in Kürtlere yönelik politikalarının sertleşmesine ve otoriterleşmesine neden olduğu iddiası. Evet, bu çok etik bir nokta. Elinizde Kasım 1924 tarihli, yani isyandan aylar önce yazılmış, çok detaylı bir İngiliz istihbarat raporu var. Bu rapor, o dönemde faaliyet gösteren Kürt Milliyetçi Cemiyeti Azadi olarak da biliniyor, hakkında bilgiler veriyor. Raporda cemiyetin ortaya çıkış nedenleri olarak Türk hükümetinin Kürt nüfusunu batıya göç ettirme planları, Kürt dili ve okullarının yasaklanması, halifeliğin kaldırılmasının yarattığı dinsel ve siyasal rahatsızlık, ekonomik şikayetler gibi somut gerekçeler sıralanıyor. Yani rapor isyanın nedenlerini isyan daha başlamadan önce listeliyor aslında. Aynen öyle. Bu durumda belgelerdeki bilgilere göre isyan zaten var olan baskıcı politikalara ve milli mücadele sırasında verildiği iddia edilen ama tutulmayan sözleri bir tepki olarak ortaya çıkmış oluyor. Yani otoriterleşmenin nedeni değil, belki de bir sonucu gibi görünüyor. Belgeler kesinlikle bu yönde bir okumaya imkan tanıyor. Aynı 1924 tarihli rapor, Cumhuriyet'in kuruluşuyla isyan arasındaki dönemde hükümet yetkilileriyle Kürt siyasetçiler arasında Diyarbakır ve Cizre gibi yerlerde sınırlı bir özerklik konusunda görüşmeler yapıldığını ama bunların başarısızlıkla sonuçlandığını da belirtiyor. Nasıl yani? Ankara'nın önerdiği sınırlı imtiyazlar Kürt temsilcilerce yetersiz bulunmuş, Kürtlerin talepleri ise rejim tarafından kabul görmemiş. Bu belge, 1924-25 arasındaki gerilimin arka planını anlamak açısından çok değerli. Gelelim sıkça tekrarlanan bir başka iddiaya.
Şeyh Said isyanının arkasında İngilizlerin olduğu, yani bir İngiliz kışkırtması olduğu iddiası. Bu Türkiye'de uzun süre gündemde kalan bir tezdi. Belgeler bu konuda ne diyor? İşte burası da çok ilginç. Belgeler bu iddiayı oldukça güçlü bir şekilde yalanlıyor aslında. Öyle mi? Az önce bahsettiğimiz Kasım 1924 tarihli rapor, Azadi örgütü üyelerinin muhtemelen bir ayaklanma planladıklarını ve destek için Bağdat'taki İngiliz Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na başvurduklarını Evet. ama İngilizlerin bu destek talebini reddettiğini açıkça yazıyor. Yani destek vermemişler. Peki ayaklanma başladıktan sonra İngiliz yazışmaları ne diyor? Benzer bir tablo çiziyor. İngiliz diplomatik ve askeri temsilcileri olayları daha çok dışarıdan gözlemliyorlar. Hatta isyanın boyutu ve gidişatı hakkındaki bilgileri çoğunlukla Türk basınından takip ediyorlar. Yani aktif bir müdahale yok. Görünmüyor. Kaynak kitabın yorum bölümünde ilginç bir not var. Dönemin Başbakanı İsmet İnönü'nün bile anılarında Şeyh Said isyanını doğrudan doğruya İngilizlerin hazırladığı veya meydana çıkardığı hakkında kesin deliller bulunamamıştır dediği aktarılıyor. Bu da önemli bir nokta tabii. Kesinlikle. Belgeler isyanın neden başarısız olduğuna dair bazı ipuçları da veriyor bu arada. Örneğin bir raporda isyanın başlangıçtaki hedeflerinden saptığı ve bir tür Kırkent çatışmasına dönüştüğü belirtiliyor. Yani Ayaklanmaya katılan bazı grupların şehir merkezlerinde yağma hareketlerine girişmesi üzerine şehirlerde yaşayan Kürtlerin ve diğer halkların isyancılara karşı tavır aldığı ve destek vermediği, hatta direndiği ifade ediliyor. Bu da isyanın yayılmasını engelleyen faktörlerden biri olarak gösteriliyor. anladım. Peki 1925 sonrasına baktığımızda belgeler bize ne söylüyor? Cumhuriyet dönemi ilerledikçe devletin Kürt meselesine yaklaşımı nasıl evriliyor? Belgeler sonraki yıllara da uzanıyor ve Cumhuriyet elitleri içinde Kürt kimliğine nasıl yaklaşılacağı konusunda bir tartışma olduğunu gösteriyor. Mesela 1943'te İngilizlerin eline geçen ve muhtemelen daha önceki bir tarihte, belki 1930'ların ortalarında yazılmış bir umumi müfettişlik raporundan alıntılar var. Bu raporda asimilasyon hedefi çok net ama yöntemi tartışılıyor. Nasıl bir tartışma bu? Zorla mı yoksa ikna yoluyla mı daha etkili olur? Rapor, 1927 nüfus sayımına atıfla bölgedeki Kürt nüfusunun yoğunluğunu belirttikten sonra can alıcı soruyu soruyor. Bu Kürtler tamamen asimile edilerek cennet kadar güzel olan oturdukları ülke, Türk vatanının ayrılmaz bir parçası haline mi getirilecektir? Yoksa mevcut durum devam mı edecek? Bu çok çarpıcı bir ifade gerçekten. Devletin niyetini çok açıkça ortaya koyuyor. Kesinlikle. Rapor, asimilasyon için önerilen yöntemleri de sıralıyor. Bölgeye Türk göçmenlerin yerleştirilmesi, Türkçe öğretimi için yatılı bölge okulları açılması, kültür merkezleri kurulması, ulaşımı kolaylaştırmak için yollar yapılması gibi. Yani Kürt kimliğini Türklük içinde eritme hedefi sabit. Aynen. Ama bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda farklı yaklaşımlar düşünülmüş. Evet, yöntem üzerine bir tartışma var gibi. Ancak yıllar sonra 1950'ye geldiğimizde Ankara'daki İngiliz Büyükelçiliğinden gönderilen bir rapor, Türk Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı'nın artık Türkiye'de bir Kürt sorunu kalmadığı yönündeki iyimserliğini aktarıyor. Evet, resmi görüş bu yönde. Ama raporu yazan Büyükelçi pek de ikna olmuşa benzemiyor. Bu resmi görüşe katılmadığını, meselenin hala yüzeyin altında devam ettiğine dair kişisel şüphesini dile getiriyor. Zaten belgelerde 1925'ten 1950'lere kadar olan dönemde Kürt direnişinin veya faaliyetlerinin farklı biçimlerde sürdüğüne, sınır ötesi ilişkilerin devam ettiğine dair pek çok kanıt var. Mesela? Örneğin Suriye'deki Kürt liderlerden Haco Ağa'nın 1926 tarihli bir mektubunda Türkiye'ye karşı mücadele ve örgütlenme çabalarından bahsediliyor. Türkiye'den Irak'a sığınan Goyan aşireti gibi gruplar nedeniyle 1926-27'de iki ülke arasında yaşanan gerginlikler var. 1927'de Türk Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras'ın İngiliz Büyükelçisi'ne Kürt meselesindeki sert tutumu ifade ettiği görüşme notları var. 1930'daki Ağrı isyanına ve 1937'deki Dersim olaylarına dair İngiliz raporları. Yani liste uzuyor. Evet, bütün bunlar meselenin resmi söylemin aksine sürekli gündemde kaldığını, alttan alta devam ettiğini gösteriyor aslında.
O zaman tüm bu belgeleri bir araya getirdiğimizde nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Şöyle bir özetlersek. Gördüğümüz kadarıyla İngilizlerin Kürdistan politikası öyle değişmez bir ideolojiye falan değil, daha çok pragmatizme dayanıyor. Kesinlikle. Musul gibi stratejik çıkarlar, savaş sonrası dönemin getirdiği zorluklar, mali ve askeri kısıtlamalar gibi ve bölgedeki karmaşık dinamikler, işte Türk milliyetçiliği, Kürtlerin kendi içindeki farklılıkları, Fransa ile rekabet gibi faktörler bunlara dayanarak şekillenmiş. Sürekli değişen, evrilen, hatta kendi içinde çelişkiler barındıran bir politika bu. Kesinlikle öyle. Daha geniş bir perspektiften bakarsak, bu belgeler bize Birinci Dünya Savaşı sonrası Orta Doğu'nun büyük güçlerin emperyal çıkarlarıyla bölgedeki halkların yükselen milliyetçi talepleri arasında nasıl yeniden çizildiğini gösteriyor. Ve bu sürecin ne kadar sancılı olduğunu da. Özellikle Kürtler gibi kendi devletlerini kurma fırsatı bulamayan ve talepleri genellikle daha büyük jeopolitik oyunlara kurban giden gruplar için. Bu yeniden yapılanmanın uzun süreli karmaşıklıklar, bölünmeler ve ciddi hayal kırıklıkları yarattığını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İngilizler bu süreçte kilit bir rol oynamışlar ama politikaları tutarlı veya her zaman Kürtlerin lehine olmaktan çok uzak. Ve işte size bu belgeler ışığında üzerinde düşünebileceğiniz son bir nokta, 1943'te İngilizlerin eline geçen ve asimilasyon yöntemlerini tartışan o umumi müfettişlik raporu, bölgeyi Türk vatanının ayrılmaz bir parçası yapma hedefinden bahsediyordu, hatırlarsınız. Evet. Raporda önerilen yöntemleri düşünün, nüfus yerleştirme, dil eğitimi için yatılı okullar, kültür merkezleri, yol yapımı. Acaba bu yöntemler aynı dönemde dünyanın başka yerlerinde, farklı imparatorluk sonrası coğrafyalarda veya yeni kurulan ulus devletlerde kullanılan ulus inşa etme stratejileriyle ne kadar benzeşiyor ya da onlardan ne kadar farklılaşıyor? Belki üzerine kafa yormaya değer bir soru bu da. Bu detaylı bakış için bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkürler.